Bugün konumuz Tilt 500. Decathlon mağazasından almış olduğum bisikletin biraz kendi deneyimlerim hakkında bahsedeceğim. Bu bisikleti tercih etme sebebim öncelikle şehir içindeki Niğde'de olan trafik problemi. Niğde'de maalesef ki araçlar çok fazla ancak yollar yetersiz. Bundan kaynaklı da bir yürümeyle her yere gidip geliyordum ancak bunu en son bisikletle çözmeye karar verdim. Bu ürünü yaklaşık 8 aydır kullanıyorum. Hem yazın hem de kışın kullanma imkanım oldu. Ondan kaynaklı bütün testleri yaptığımı düşünüyorum. Kendimce en azından benim için yeterli olan kısımlarını. Şimdi öncelikle şu konuyu bir açıklığa kavuşturalım. Bu bir çanta falan değil. Yani bazı yorumlar gördüm böyle işte elde taşıması çok zor falan diye. Zaten 13 kilo bir şey. Yani 13 kilo bir bisikleti herkesin çok rahatlıkla böyle elinde tutup kaldırıp da böyle çarşıda gezdireceği bir şey değil. Ve zaten amacı da bu değil. Katladıktan sonra iki tekerin üzerinde sürülmesi için yapılmış. Lakin bende şöyle bir sorun var. Buradaki yapışan maşalar itildiği zaman ayrılıyor. Böyle ikiye ayrılıyor ve doğru düzgün bir sürme sağlanamıyor. Onun dışında bunu katladığım zaman gösteririm de zaten. Böyle bıraktığımda kendiliğinden böyle düz bir şekilde durmuyor. Hani böyle yana doğru, bu tarafta bir boşluğu var. Yana doğru böyle yatıyor. Bunlar benim için problem değil. Yani ne sürmesi, zaten sürmüyorum öyle elim alıp da ya da işte düzde böyle bir yere tutmam gerekmiyor. Gerektiği zaman da böyle bir yerlere falan destek veriyorum. Öyle koyuyorum. Hani ben bunları dert etmiyorum. Eğer bunları sorun edecek olan insanlar varsa iyice incelemelerini tavsiye ederim. Gerçi bunu Tilt 500'ün yeni modellerinde galiba güncellediler. İnternette gördüğüm kadarıyla o bırakıldığı zaman ayaklık falan yapılmış haricen. Yani düzeltilmiş herhalde. Bir de katlandığı zaman mıknatıslı bir mekanizma yapılmış. Sanırım o daha iyi olacağını düşünüyorum. Ama tabii denemeden bilemeyiz. Onun hakkında bir şey diyemem. Çünkü bendeki katlanma mekanizmasıyla o bayağı farklı. Bende sadece sıkıştırma böyle top gibi bir şeyle beraber katlanırken onlar da mıknatıslı. O yüzden onlar hakkında bir şey söyleyemem. Onun dışında söyleyeceklerim bu aparatları temin etmeniz. Yani zaten kendi markasının aparatları. Arkasındaki taşıma aparatı benim çok işimi kolaylaştırdı. Aynı şekilde öndeki de. Bu öndekini katlarken çıkarmak zorunda kalıyoruz. Bu biraz engel oluyor katlarken. Ama çıkarması öyle çok zor değil yani. Zaten şuradan bir cırt cırtı var. Aşağıdan çıkarıp çok kolay bir şekilde çıkartabiliyorsunuz. Arkada herhangi bir sorun oluşturmuyor. Şu kancalı böyle şeyleri var. Bunları da almanızı tavsiye ederim. Çünkü ben kutu falan taşırken arkasında çok kolaylık sağlıyor ve çok da sağlamlar. Bir de şöyle bir koruma çantası var. Bunu böyle açıp branda şeklinde üstüne seriyorsunuz. Yani almakta fayda var diye düşünüyorum. Çünkü bazen yağmurda, çamurda falan bisikleti bırakmak zorunda kalıyor olabilirsin. Buranın havası pek belli olmuyor. Ne zaman yağmur yağacağı, ne zaman güneş açacağı. O yüzden yanımda taşıyorum. Herhangi bir şey olursa hemen açıp üzerine örtmek için. Şimdi şunu bir çıkartalım bisikleti katlamak için. Bu şöyle bir kenarda dursun. Bisikleti İlk başta direksiyonunu katlıyoruz. Buraya kadar herhangi bir sorun yok. Sorun zaten şuradan sonra başlıyor. Bu şekilde benim işimi görüyor. Yani ihtiyaç duymuyorum. Ama bu şekilde sürülebileceği söyleniyor. Ancak bu böyle sürürken buradan böyle ayrılıp gidiyor. Yani düz yolda da zaten daha kaldı ki buranın hiçbir yolu düz değil. Bir sürü çukur, bir sürü şeyi hele yaya için kaldırımlarda falan böyle sürmeye çalışırsanız burası şu şekilde şöyle ayrılıp gidiyor böyle yol boyunca. Yani biraz sürmede zorluk çekiyor ama ben bu şekilde kullanmadığım için bir problem değil. Ama bunu bu şekilde aracın bagajına attığım için çok daha rahat. O yüzden bunu sorun etmeyenler için de tavsiye ederim. Şu bahsettiğim diğer bir noktada şöyle bıraktığım zaman bu şekilde devriliyor. Yani düz durmuyor. Reklamlarında falan böyle düz duruyordu. O da biraz tuhaf. Onun dışında da herhangi bir sorunu yok. Benim sorun olarak gördüğüm şeyler bunlar. Pratikliği açısından çok iyi diğer bisikletlere göre. Yani normal bir bisiklet daha önce kullandım. Dağ bisikleti kullandım. Onun mesela sadece yola çıktığım zaman bisikleti kullanmak zorundaydım. Herhangi bir araca binip de oradan devam etmek ölümdü yani. Öyle bir imkan yok. Ama bunda mesela otobüse falan hemen katlayıp
binebiliyorsunuz. Trene aynı şekilde. Araba hele zaten, yani arabanın bagajı ne kadar küçük olursa olsun, bagaj boş olursa sığıyor. Ama bagajda bir şeyler olursa biraz zorlayarak sığdırıyoruz. Onu da yine bir şekilde hallediyoruz. Aparatları tavsiye ederim dedim. Onun dışında malzeme kalitesi gerçekten iyi. Üründe kullanmış oldukları lastiklerden, gidondan, seleden. Selenin kalitesi çok iyi. Selenin tek sorunu şu: ilk başlangıçta biraz ağrı yapıyor ama zamanla insan alışıyor ona da. Yani şu an herhangi bir sorun çekmiyorum. Hani ilk orijinal selesi değiştirmedim. Genelde bunu değiştiriyorlar. Beğenmiyorlar hiçbir şekilde. Ama ben şu an alıştım. Herhangi bir sorun oluşturmuyor. Vites kalitesi çok iyi. Zaten 7 vitesli. Ön tarafta vites yok. Arkada 7 tane vitesi var. 7 viteste Niğde için bazı yollarda yetersiz kaldığı oluyor. Ben sporcu olduğum için çok sorun yaşamıyorum. Yani birinci vitese, en düşük vitese aldığınızda çok rampalı bir yollar olduğu için, tırmanışlı, inişli, çıkışlı, sıkıntı olduğu yerler oluyor. Ama onun dışında düz yolda falan vitesleri gayet yeterli. Eğer şehriniz biraz tırmanmalı, bozuk bir yapıya sahipse biraz daha vitesi yüksek modelleri tercih etmenizi tavsiye ederim. Genel deneyimlerim olarak memnunum. Tavsiye ederim. Söylediğim kriterlerin sıkıntı etmeyecek insanlara. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bütün testlerini hemen hemen... Abi daha neler ya. Git artık.